Amerika'da güzel bir mekandayız. Burada bir arkadaşımızın evine misafir olduk. Size bu gördüğünüz enstantane içinde Amerikan hikayesi nedir? Amerikan rüyası nedir? O rüyaya girebilmek için, yakalayabilmek için neler yaşanıyor? Bunun vücut bulmuş halini göstermeye çalışacağız. Amerika'da bir yerden bir yere geliyorsun da o öyle kolay olmuyor. Şimdi nasıl olmadığını Fuat Bey ile beraber konuşacağız. Fuat Bey nasılsınız? Teşekkürler Metin abi. Hoş geldiniz. Hoş İyiyim, bulduk. nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Bizi böyle güzel bahçenizde kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Teşekkürler. Çok sağ olun. Geliyoruz zaten ara sıra. Aynen. Şimdi birazdan bahsedeceğiz. Sizin bir herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm bir hikayeniz var. Bu hikayenizden biraz paylaşacağız. Sonrasında acayip koyu bir Fenerbahçeliliğiniz var. Bununla alakalı tartışmalı bir konuya gireceğim biliyorum. Ama biraz ona da gireceğim. Okay. Önce kısaca belki birkaç cümleyle şu bugünden bahsedelim. Tam olarak ne yapıyorsunuz, neredeyiz? Şu anda Virginia'nın Haymarket bölgesindeyiz. Burası Haymarket City olarak geçiyor. Yaklaşık ben burada 4 yıldır yaşıyorum. Bundan önce de yine bu bölgede, yakın bir bölgede yaşıyordum. 21 yıldır Amerika'dayım. Kendi işimle meşgulüm. Yaklaşık 11 yıldır mutfak ve banyo remodeling yapıyoruz. İş yerimiz Chantilly'de. 21 yıldır da Amerika'dasınız. Peki böyle remodeling deyince bir anda kafalarda belki her şey canlanmayabilir. Evet. Yani eskimiş mutfak ve banyoları yeniliyor musunuz? Bu mu? Aynen öyle. Tamamen bütün mutfağı çıkarıp yani zeminle beraber kabinetler, countertop hepsini çıkarıp yeniden yenisini kuruyoruz. Bu sırada plumbing tesisatı, elektrik tesisatı bunları da yapıyoruz. Yani müşterinin yeniden sıfırdan bir mutfak teslim ediyoruz. Aynısını banyo için de yapıyoruz. Banyolar, mutfaklar. Ben de çok onların fotoğraflarını, videolarını çekiyorum. Aynen, oradan biliyorum. Evet, yani Amerikalılar da belli bir süre sonra, 8 sene, 10 sene sonra bu mutfaktan, banyodan sıkılıyorlar. Ya da eskiyor. Ya da renklerini sevmiyorlar. Kesinlikle. Ya da bir şey oluyor. Komşusu yaptırıyor, kendi de yaptırıyor falan. Onun gibi şeylerle bir sürü insan görüyorum ben. Evlerin içindeki bu mutfak, banyoyu değiştiriyorlar. Asıl bizim konumuza geçeceğim de bu konuda biraz daha durmak istiyorum. Tabii. O değiştirmelerin aslında sebeplerinden bir tanesi de ekonomik. Yani ekonomik derken oraya belli bir miktar para harcıyor. 10 bin, 20 bin, 30 bin, 50 bin neyse. Aynen. O aynı zamanda kendisine geri dönüyor. Evin fiyatını etkiliyor değil mi? Kesinlikle. Yani evdeki en önemli noktalardan biri mutfak. Diğerleri de banyolar. Eğer bunları zaten belli aralıklarla update ettiğiniz zaman ilerideki karşılaşacağınız problemlerden de kurtulmuş oluyorsunuz. İşte su akması gibi banyolarda ya da mutfakta da yine kabinetlerin kırılması gibi ya da zarar görmesi gibi bunlardan kurtulmuş oluyorsunuz. Bu da yenisini koyduğunuz zaman direkt evin değerini arttırıyor. Bir tek şekilde evinize yatırım yapmış oluyorsunuz. Yatırım, aynen öyle. Tam olarak böyle şimdi sevgili seyirciler. Amerika'da böyle ev mevzuları, evlerin tamir edilmesi, işte Fuat Bey'in dediği gibi remodel edilmesi falan bunların hepsi hem zevke ve isteğe göre bir şey hem de aynı zamanda ticari bir yatırım olarak görüyorlar. Evet. Bazen böyle TLC'de falan Amerika'da evlerin kırılıp yeniden yapıldığını seyrediyorsunuzdur. Onların hepsi tam gerçek hem de tam biz şu anda aslında göbeğindeyiz. Ama konumuz bu değil. Ona çok fazla detayına girmeyeceğim. Şimdi siz 21 yıl dediniz ya. Evet. Amerika'ya dün gelenler var, 3-5 yıl önce gelenler var. Benim gibi 9-10 yıl önce gelenler var. Sizin gibi 20-30 yıl önce gelenler var. Fakat gördüğüm kadarıyla insanların çoğu benzer yollardan geçiyorlar. Öyle akşamdan sabaha şöyle bir evde oturayım, şöyle bahçede şu bizim gibi çay içeyim olmuyor. 3-5 senede de olmuyor. İlk geldiğim zaman bir arkadaşım demişti ya ben geldim buraya bir araba almam lazım. Git dedi kendine 2-3 bin dolarlık bir tane ucuz bir araba al. Onunla birkaç yılını geçirmeye çalış. Öyle gördüğün sokaklardaki arabaları almak için senin daha 10 yıla ihtiyacın var falan demişti. Doğru. Şimdi siz ilk geldiğiniz zamanlarda nasıl geldiniz? Ne oldu? Biraz ondan bahsetsiniz. Tabii ben öğrenci olarak geldim buraya. Buraya master okumaya gelmiştim. Direkt Virginia, bu bölgeye geldim. Virginia, Fairfax'e geldim. Burada eğitime başladıktan sonra da tabii burada geçiminizi elde edebilmeniz için de çalışmanız gerekiyor. Hı hı. Herhalde yanlış hatırlamıyorsam 2 ya da 3 hafta sonra ben hemen bir işe girdim. Bir pizza store'unda bir işe girdim ve bu pizza store DC'deydi. Ben Fairfax'te, Virginia'da yaşıyorum. Oraya bir otobüs bir de metro ile gidiyordum. Yani evden otobüse binerek metro istasyonu oradan da metro ile de Washington DC'ye geçiyordum. Ondan sonra da hatta bir miktar yürüyordum. O K-Bridge'i defalarca üzerinden geçmişimdir. Oradan işe gidiyordum. Yoğun bir çalışma ortamı vardı. Bu dedikleriniz tabii İstanbul'daki rutin hayatlardan biri bu arada onu söyleyeyim. İnsanlar otobüsler, metrobüsler, dolmuşlar falan onlar biliniyor. Doğru. Aynen. Ama Amerika'da genellikle böyle çok bu dediğiniz toplu taşımalar pek fazla kullanılmıyor. Tabii o zamanlar yokluktan demek. Aynen. O zaman da dediğiniz gibi bize mesela hemen böyle bir araba alanı falan yok. İşte ilk arabam 2500 dolar bir araba almıştık ve o da sonradan da yavaş yavaş sıkıntıları çıkan bir arabaydı.
Bu pizza store'unda bir müddet çalıştıktan sonra eve daha yakın başka bir pizza store'u buldum. Bu kadar yol gitmektense eve daha yakın bir pizza store'u. Orada cookluk yapmaya başladım ama yani bu yaptığım şey çok bilinçli değildi. Pizza yapıp pişirilip veriliyordu müşterilere ve delivery yapılıyordu. Sonra kısa zamanda bu işi ben öğrendim. Sonra bana orada hem pizza store'unda cookluk yapmayı hem de delivery yani driverlık yapma işleri yani verdiler. Hem pişir hem servis et. Aynen bir süre mesela şöyle çalışıyordum. Yaklaşık haftada bir 30-40 saat pizzada cookluk yapıyordum. Onların aşçıya ihtiyacı olduğu zamanlar bu iş yapıyordum. Delivery'ye ihtiyaçları olduğu zaman da diğer aşçı geldiği zaman da beni driver kısmına geçiriyorlardı. Yaklaşık böyle yani abartı olmasın ama bazı haftalar 90 saat falan çalışmışlığım oldu. 90 saat demek evet. Bölersek yani haftada 7 gün çalışsanız 10 saatten fazla yapıyor. 12 saat falan yapıyor. Sadece sabahlar okula gidip öğleden sonra saat 3'ten 4'ten sonra bir de hafta sonları eklediğimiz zaman yaklaşık 80-90 saat çalışıyordum ve Amerikalılar biraz şaşırıyordu yani benim yaşlarımda olanlar. Yani bu kadar çalışman gerekiyor mu ya da çok değil mi diye. Çünkü onlara 40 saat, 50 saat çok yeterli bir çalışma saati. Çünkü öyle alışmışlar. Ben de çok fazla böyle işten kaçan biri değilim. Yapıyordum yani çok rahatlıkla. Ve bu zaman zarfında bu işi öğrendim. Hatta orada şöyle küçük bir anım var. Orada Ricardo diye bir eleman vardı. Bu sapları yapıyordu. Ben $8 alırken ona $15 para veriyorlardı. Saatine. Saatine, aynen. Sonra dedim bu adam neyi farklı yapıyor yani ne yapabiliyor falan. Aradan birkaç ay geçti. Ben onun yaptığı işi öğrendim ve yapmaya başladım. Sonra o Ricardo işten çıkardılar. Tabii ben bunu istemedim ama yani öyle bir şey böyle bir şey oldu. Sonra Allah var benim çok iyi bir İngilizcem yoktu tabii geldiğimde. Peki sen 15'i verdiler değil mi bu arada? 15'i verdiler. Hatta bana bir menajerlik teklif ettiler ama biraz da sıkıntılıydı. Çünkü çok fazla da İngilizcem yoktu. Bazı şeyleri çeviremiyordum ama orada da yaklaşık herhalde 1 yıl çalıştım. Sonra ben farklı bir firmaya girdim. Orada bir warehouse'da çalışmaya başladım. Daha iyisini warehouse, depoda çalışmaya başladım. Daha iyi bir iş tahil firmasıydı. Türkiye kökenli bir firmaydı. Daha iyi bir fazla gelir elde etmek için. Bu sırada da bu işleri yaparken pizza store'unda da çalışırken şöyle bir şey yani bana bir iş yetmiyordu. Yani ben burada hem okuyorum, okul masraflarımı karşılıyorum, evde kalıyorum, ev masraflarımı Türkiye'den karşılıyorum. para falan gelmiyor tabii. Türkiye'den para gelmiyor. Burası da pahalı bir yer. Pahalı bir yer kesinlikle. Bir de burada master da biraz pahalı. Burada mecburen biraz daha ekstra bir iş ne yapabilirim derken bir gün gazetede şey gördüm. Washington Post'un bu bölgenin Washington Post'un Amerika'nın yazar arıyorlar. Yazar arıyorlar. Tam benlik dedim. Burada bir driver servisi varmış. Yani yine delivery. Yani evlere Washington Post dağıtılıyordu. Bu bahsettiğim olay yaklaşık tam 20 yıl önce. Çok meşhurdu. İnsanlar o zaman internetin böyle telefonların yaygın olmadığı bir dönem insanlar haberleri gazeteden okuyordu. Nasıl yapabiliriz falan birileriyle bir telefon ettim ve karşıma bir tane onun da kulaklarını çınlatalım. Yunanlı Greg diye Gregory birisi çıktı ve dedi ki seninle buluşalım ve Türkleri tanıyormuş bu arkadaş, bu abi diyeyim benimle yaşça büyük. Bununla bana gösterdi ne yapacağım. Bir akşam hemen dedi ki seninle gel bir sokağa göstereyim nasıl gazete atılır. Sokağın birine giriyoruz yani bir sürü single family house'ların olduğu zengin bir bölgede gidip o mailbox dediğimiz kutularına gazeteleri koyuyoruz. Evet. Ya da driverlarına gazeteleri atıyoruz. Hani bu Amerikan filmlerinde olur ya çocuk bisikletiyle dolaşır gazetesini dağıtır. Evet. Aynen ben o işi. Home Alone'daki gibi var ya evde tek başına film. Aynen onun gibi. Ben bu işi 8 yıl yaptım. 8 yıl mı? 8 yıl her gece yani sadece Türkiye'ye gittiğimiz tatil zamanları dışında 8 yıl her gece bu işi yaptım. Her geceden kastınız ne biraz? Şöyle her gece gazete saat 12.1'de basılmış oluyor. Siz de gazetecilikten girdiğiniz için bilirsiniz. Gazete o saatlerde basılmış oluyor. Sonra dağıtıma çıkıyor. Dağıtıma çıktığında saat 1'de büyük kamyonlarla gazeteleri alıyorlar. Belli merkezlere bırakıyorlar. İşte o sırada bizler kendi arabamızla, şahsi arabamızla o gazeteleri arabamıza yükleyip sonra neredeyse bizim dağıtacağımız mahalle, sokak neresiyse oraya gidip gazete dağıtmaya başlamıştım. Bu işi ilk yapanlardan biriyim. Yani bu bölgede Türkler arasında ilk yapanlardan biriyim. Sokak şeyimiz var, sokak isimleri var. O sokakta da kaç tane gazete abonesi varsa onların evine bırakıyoruz. Ama nasıl biliyoruz? Onların o mailboxlarında yeşil dot dedikleri böyle yeşil fosforlu noktalar var. Mesela o yeşiller her gün gazete alıyor. Kırmızılar sadece pazar günü gazete alıyor. Hala hatırlıyorum. Bir de beyaz varsa ikinci bir gazete vardı. USA Today diye. Bir de onu veriyorduk.
İşte bu da bizim listeler oluyordu elimizde. O listeler update oluyordu ama zamanla bunu ezberliyorsunuz. Artık o hangisi hangi gün alıyor, yeşil, kırmızı falan. Onları da biz değiştiriyoruz. Mesela müşteri eğer derse ki ben artık tatile çıkacağım, bana bir hafta 10 gün gazete getirmeyin. Ona hemen bir kırmızı dat koyuyorduk ya da sarı dat koyuyorduk. Ondan sonra biz biliyorduk ki o müşteri o hafta almayacak. Bize notis gelene kadar, sonra bir hafta sonra notis geliyordu. Diyorduk ki işte artık gazeteye devam edecek, veriyorduk. Ha, bu arada o kadar düşkünlerdi ki gazetelere. Saat 6'da, 6.30'da, 5.30'da bile gazeteyi almaya çıkıyordu. Sokağa çıkıyorlardı insanlar. Belli yaştaki 50-60 yaşında. Eğer biz o gazeteyi zamanında 6.30'da götüremezsek bize ceza veriyorlardı. Yani biz o gazeteden atıyorum 15 sent kazanıyorsak götürmezsek 75 sent bizden kesiyorlardı. Ama toplamda baktığınız her gün yaptığımız için güzel bir gelir oluyordu. Yani benim ikinci işim de gazete dağıtmak, birinci işim de warehouse'da çalışmak oluyor. Ben bu işi ikisini beraber 8 yıl yaptım. Yani açıkçası şöyle, sabah 7.30'da bir işe girip warehouse açmam lazımdı. 7.30'dan 5.30-6'ya kadar o işte çalışıyordum. Sonra eve geliyordum. Evde de yeni evlenmiştim. Bir çocuğum vardı. Yaklaşık 10-11 civarı yatmam gerekiyordu. Çünkü 2-2.30'da kalkmam gerekiyordu ki gazeteye kalkıp gazeteye gideyim diye. 2.30-3 gibi kalkıyordum. Gazeteye gidiyordum. Gazeteyi alıp 7.30'a 6.30'a kadar dağıtıyordum. Sonra eve geliyordum. Ya da birazcık uyuyordum. Sonra tekrar işe gidiyordum. Aynen. Şimdi şöyle bakınca 24 saate 7.30'dan 5.30'a kadar depoda, 5.30'dan sonra eve gel, yemek ye, çocuklar yat, 2'de kalktıktan Evet. sonra gazete dağıtımına git. Bir tane geçenlerde bir şey gördüm, bir short video gördüm. Evet. Birisi böyle odasının kapısını açıyor, hop diye yatağı var, yatağı böyle şöyle bir atlıyor. Bir dakika sonra, ne bir dakika sonra, birkaç saniye sonra durur, alarm çalıyor, tek işe gitmem lazım diyor. Yani böyle bir süre Amerika'daki tam galiba siz onu yaşamışsınız. Benimki buna çok benziyor. Gerçekten böyle 15 dakika uyuyup işe gittiğim çok zamanlar oldu. Yani böyle 15 dakika uyunur kalkıp işe gidilir mi? O 15 dakika o kadar uzun geliyordu ki sanki bir saat gibi. Böyle kafayı koyup 15 dakika uyuyup. O tabi bu bekar zamanı ama evlilik zamanında da yine bir yarım saat 45 dakika falan anca uyuyordum. Bazen o kadar çok uykum oluyordu ki o zaman eve gitmeyip gazete dağıttığım son sokakta arabayı uygun bir yere çekip uyuyordum orada. Çünkü o şekilde yola gitmem çok tehlikeli oluyordu. Çünkü uyuklama üzereydim yani. O bazen hatta şöyle bir oldu. Bir gün yine birinin böyle gazete bitmiş. Yolun kenarına çekmişim ama evin bir ev sahibinin bahçesinin kenarı. Bir gün camımı takıldadı. Ben uyuyakalmışım orada. Dedi ki iyi misin? Nasılsın? İyi misin diye bana seslendi. Camı açtım, dedim ki gazete dağıtıyordum, burada biraz dinlendim. Çok hoş karşıladı. Tamam, okey, bir problem yok benim için dedi. Yani hani iyi sen falan. Belki polisler bile size iyi davranıyormuştur. Yani onlar da öyle. Bir kere böyle durdurdular beni gazete dağıtırken. Çünkü gazete dağıtırken bir bu soldaki eve veriyorsunuz. Bazen gidip sağdaki eve veriyorsunuz. Gece 3'te tabi o sırada yollarda kimse olmuyor. Benim bahsettiğim de mahalle sokakları. O kadar arabanın geçmediği. Hele ki o saatlerde çok az arabanın olmadı. Ama bir gün polisin dikkati çekmiş ve sağ ve sol yapıyor diye sürekli falan. Aynen. Sonra durdurdu beni. Sonra geldi baktı arabanın ağzına kadar gazete dolu. Tamam, sen gazete mi dağıtıyorsun sen dedi. Ve beni şey yaptı, yani bir ceza falan yazmadı. Dikkat et dedi, uyardı, gitti. Birkaç defa böyle şeylerim geçti başımdan. Bu gazeteleri siz arabaya almak için bir otoparktan buluşuyordunuz, bir şey oluyordu. Bir shopping center gibi bir yer vardı. Oraya getiriyorlardı main. Bir tane ana dağıtıcı var o zaman size veriyor. Aynen, o ana dağıtıcı getiriyordu. Bir shopping center'ın önüne koyuyordu. Herkesinkini belli aralıklarla koyuyordu. Gidip oradan alıyorduk gazetemizi. Sonra gazetenin poşetleme durumu var. Mesela bir elimize arabayı kullanırken gazete 2 ya da 3 farklı section'dan oluşuyordu. Onları birbirine sararak böyle diğer elimle poşetleyip hemen bu sol taraftan atıyordum. Burada Amerika'daki postacıları görüyorsunuz. Onlar mesela bazıları sol taraftan posta arabaları evet, sol taraftan. Aynı ona bizimki de sol taraftan böyle atıyorduk. Bu şekilde yapıyorduk. Sonra ben bir ara böyle bu işleri yaparken bizim Gregory beni çok sevdi sağ olsun. Evime sponsor oldu. Bana call signer oldu ev kiralamama falan. Yani bu Yunan kardeşimiz, abimiz bana yardımcı oldu açıkçası. O sırada benim yeniyim, öğrenciyim. Ev kiralama durumu biraz sıkıntılıydı. Sonra o beni çok sevdi ve belli aralıklarla tatile gittiği zaman ya da bir yere gidecekse arabasını da bana veriyordu. Büyük tıra. Yani fabrikadan ben alıyordum gazeteleri, yüklüyordum.
O zaman daha erken kalkmam gerekiyordu. 12'de 1'de kalkmam gerekiyordu. Gidip bütün bayilere veriyordum. Sonra gidip kendi gazetemi alıyordum. Ondan sonra kendi gazetemi dağıtıyordum. Yorucu oluyordu. Yorucu da bir de şöyle yani. Ya kalkamaz insan ya. Bırak gitmeyeceğim bugün de diyemiyorsun. Çünkü orada bir sürü şey var. Söylemediysen o gazetelerin dağıtılması lazım. Aynen. Aşırı da ağır da bir sorumluluk. 500 gazeteye yakın gazete dağıtıyordum. 450 ile 500 gazete 500 dağıtıyordum. tane adrese. Günde. Aynen. Adrese. Benim bölgem burada zengin bir bölge. Clifton bölgesiydi. Onun güzel yanları da vardı. Mesela yılbaşında ya da yılbaşı öncesi Christmas zamanında bu adamların tip verme özelliği vardı. Yani çok alışkanlık, tamam. Tip veriyorlar. Ben de pizza dağıttım biraz da tip işini çok seviyorum. Aynen orada da veriyorlar. Burada böyle ciddi paralar veriyorlardı sağ olsunlar. Çünkü bir yıl vermişsiniz. O zaman orada güzel paralar veriyorlardı. Böyle mesela bir Christmas'ta 5.000 6.000 topladığımı biliyorum ben yani. O iyiymiş. Ciddi veriyorlardı. Ben de bir pizza dağıttığımda $20 bana tip vermişti de acayip mutlu olmuştum. Seviniyor değil mi sen? Aynen. Fuat Bey, şimdi burası böyle bir çiftlik evi mi yoksa bu bölgede hep evler mi böyle? Nasıl oldu yani? Niye böyle bir ev aldın? Çiftlik hayatı mı kurmak istediniz kendiniz? Aslında tam bir çiftlik evi değil ama biraz bahçesi büyük bir yer. Yani aslında hiçbir hayvanımız yok burada. Sadece evde 2 tane kedi besliyoruz. Ama bahçeyle uğraşmayı seviyoruz. Biraz ben bahçeyi eski evimden de seviyordum. Bir şeyler ekmeyi. Çok hoşuma gidiyor. Onları organik toplamayı, yemeyi, domates, biber, özellikle Türkiye'den kıl biber dediğimiz biberler getiriyoruz. Şimdi burayı böyle bir koruma altına almaya çalıştık. Sebebi şundan dolayı. Geyiklerimiz var. Buradan geyikler geliyor. Maalesef buraya diktiğimiz ağaçların o şeftaliler, erikler, kirazları bunları yediler. Şunları gördüğünüzde yediler, kırıldı. Mesela şu Trabzon hurması dedikleri bir ağaç inşallah çıkacak. Aşağıda birkaç tane şeftali ağacı var. Onlar da şeftaliler de çıkmış. Ben burayı böyle ağaçlar, meyve ağaçları diktim 2 yıldır. Biraz yeni çıkıyor ama dün de gördüm. Geyikler geliyor buraya. Onlar yiyorlar. Beni de çok üzüyorlar. Gerçekten bazen anlatmayayım ama böyle bir şeylerimiz de var. Onlar korkutmak istiyoruz. Çünkü çok zarar veriyorlar. Yani bu çiftçilikle uğraşan insanları daha iyi anlıyorum. Geyik bazı dönemlerde serbest burada vurmak falan biliyorum. Aynen. Böyle bir şey de yani olabilir. Yapılabilir. Yukarıda domates ve biber ektiğimiz bir yer var. Bu sene biraz daha... Şunlar kiraz mı? Bu şeftali. Sizin o şeftali, dünkü şeftali gibi. Bunda da birkaç tane şeftali olması lazım. Bunda yok. Bunda var mı? Aşağıdakinde vardı. Evet. Aslında bunda da olması lazım ama çok fazla çıkmamış. Evet. Bunu ben de yani hadi şunları geyiklerden koruyorsunuz. Bunu niye yaptınız bunları? Bunları yapmadan önce yapmıştım. Bu ağaç çok ciddi güzel şeftali veriyordu. Bu sene tam vermemiş. Onun için bunları da bu sene. Bunları da çocuklarımla beraber. Benim 3 tane çocuk var. 2 tanesi biraz yaşları 17 ve 18 yaşlarında. Onlarla yaptık. Tamamen amatörce ama elimizden geldiği kadarıyla yapmaya çalıştık. Şurada incir ağacımız var. 2 tane incir ağacımız var. Bunda incir geliriz bu sonbaharda. Bekleriz. Çıkmaya başlamış ama çok aşırı olmasa da incirler var birkaç tane böyle. İncirler olana kadar diyor. Evet. Domatesler de şurada. Domates ve biber orada. Dün ben sulamak için çıktığımda maalesef gördüm ki biraz yine yemişler, koparıyorlar. Muhtemelen şurada gördüğünüz gibi delikler var. Köstebekler var. Tilkiler falan Tilkiler de var ama tilki çok böyle yemekten ziyade tavuğunuz falan yok değil mi? Tavuğum falan yok. Yani gerçi bir hayvancılıkla çok fazla uğraşacak bir vakti olmuyor ama mesela şunu yemişler. Bu karpuzdu galiba. Karpuz kavun var. Şurada patlıcanlar var. Biberler var. Şunlar kıl biberler. İnşallah büyüyünce. Şurada da biber var. Şunlar da domates. Hatta bazılarında olmuş. Bir sulama sistemi falan yapmaya çalışıyorum. Bu sene üzerini kapatarak bir sistem yapmaya çalıştım. Timer falan koyuyorum. Yapıyorsunuz değil mi? Evet. Uğraşıyorum. Gerçekten biraz zaman alıyor, vakit alıyor, masraf da oluyor. Topraktır, fidedir her yıl ama bunu toplamak o kadar güzel. Bu sene bu kadar ekebildim ama geçen sene 90 tane domates ekmiştim. Domateslerden belki 1 ya da 2 tanesini yiyebildik. Geyikler hepsini yedi. Biz bir lahana ekmişiz. Hanım bir yerden lahana getirmiş. Onu ekmişiz. O lahanaya dadandılar. Lahanaya gelen geyikler domatesleri de yedi. Geyik nereden lahanayı bilsin? Demek ki ilk defa görünce gitti. Evet, onu sevdi galiba. Sonra bizim domateslere dokunmuyordu. Domatesler de gitti. Burayı bu sene kapattık bakalım ama yine de bir uğramışlar gördüğünüz gibi. Şunların kafaları gitmiş. Neyse o da onun rızkıymış. Bakalım yapacak bir şey yok. Sizin buralarda şu yakında komşunuz var Ceyhun. O geliyor mu? O gelir ara bize çok yakın gelir. Evet görüşürüz. Belli aralıklarla görüşürüz onu. Ceyhun'u maça çağırıyor musunuz bari maça? Yani çağırırız. Çok ben yani o da bir Galatasaraylı.
Biz Fenerli falan işte bana takılıyorlar. Bir grubum var böyle arkadaşlarla yarışıyoruz yıllardır 7-8 yıldır. Evet. Kimsenin kalbini kırmamaya çalışıyoruz ama bazen işte fanatiklik öne çıkabilir ama Olabilir. elhamdülillah çok fazla zarar vermediğimi düşünüyorum. Ceyhun şöyle biliyorum, sizinle röportaj yapmaya gelirken Ceyhun böyle çok gözleri ışıldadı. İyi yapıyorsun. İyi git. Öyle mi? Görüştünüz mü? Sizi çok seviyor yani. Aynen. 20 yıldır tanışıyoruz. Benim de buraya geldiğimden beri kuaförüm Ceyhun. Benim de yani o zamanlar gidelim. Evet, Ceyhun'la biz nasıl tanıştık biliyor musunuz? Nasıl? Benim buraya geldiğimi duymuş. Türkiye'den yani beni televizyonda falan görüyormuş. Evet. Demişler ki Metin yukarıda işte senin olduğun yere geldi demişler. Gitmiş bir yerden sosyal medyadan benim ortak bir tanıdığımdan telefon numaramı bulmuş. Oo süper. Beni aradı. Dedi ki Metin abi bizim buraya gelmişsiniz. Siz buraları şimdi iyi tanımazsınız. Ben Hoş burada kuaförlük, berberlik yapıyorum. Adresinizi bana verin gelin sizin saçınızı keseyim dedi. Çok iyi ya. Tanımıyorum ama Evet. dedim bu kadar samimi söylediğine göre verdim adresini. Geldi bizim eve böyle bütün O zaman buraya taşınmış mıydın? Tabii taşımıştık. Bölgedeydiniz. Centerville'deydim. Okay. Böyle bir örtü serdik. Evet. Salonun ortasına. Evet. Getirmiş makineler güzelce. Öyle tanıştık. Süper adam ya Ceyhun. Yani 3 hafta önce de buraya geldi. Biz sağ olsun ben uyuşmadı schedule'larımız. Geldi bizim evde de sağ olsun dışarıda bahçede. Bu biraz önceki yerde benim saçımı kesiyor. Böyle bir adam ya Aynen. Ceyhun. Allah razı olsun evet. Evet. Neyse ona da söz hakkı doğdu. Ona da bir röportaj İnşallah bu ağacın şu tarafını geyik yedi. Bakın oradan gelmiyor. Ama bu taraflarda inşallah çıkıyor bu sene. Evet. Az da olsa. Ama bu bölgedeki şeftaliler bizim o bildiğimiz büyük şeftaliler olmuyor galiba. Bir miktar sonra olacaklar abi ama mesela şu ağaçta o baktığımız ağaçta oluyorlar. Yani şu kadar oluyor. O kadar bizimki gibi büyük olmasa da şu kadar olabiliyor. Geçen sene o ağaçta olmuştu yani. Benim anneannemin bir şeftali bahçesi vardı. Giderdik biz çocuklar. Böyle sulu sulu şeftaliler olurdu. Bir de onların dışında hani şey olur ya tüylü. Evet tüylü. Onları silersin falan. Aynen. Bazılarına alerji yapar da. Evet. Şimdi fakat bir yerde bir kırılma noktası olması lazım. Aynen. Tamam 8 sene gitti de 80 sene gitmez bu. Yani bir yerden bir şekilde durup kendi işinizi kurmak, kendi hayatınızı düzene sokmak. Biraz da bu işte Amerikan şartının içine hızlı girmeniz gerekiyordu. O kırılma Aynen. noktası ne oldu? Şimdi böyle çok çalışırken iş yerimde de Allah var. Yine kendi iş yerimiz gibi sahiplerini çalışıyorduk. Oradaki arkadaşlar da abiler de bunu gördüler ki bana güzel pozisyonlar teklif ettiler. Oralarda da ben biraz daha iyi paralar almaya başladım. Son 2 yılımı artık gazeteyi bırakıp 8 yıldan sonra son 2 yılı sadece bir iş çalışmaya başladım. Biraz maddi olarak güçlenmeye çalışırken böyle çalıştığınızı görünce de insanlar size iş teklifinde bulunabiliyor. Yani gel ortak olalım ya da şöyle bir yer açalım gibi. Böyle teklifler aldım ciddi manada. Bu neden olduğunu araya girmem lazım. Buyurun. Para Amerika'da bir şekilde hani bir yerden bulunabiliyor. Fakat önemli olan gördüğüm kadarıyla güvenilir insan. Aynen. Yani insan gücün varsa bir ekipsen ve iyi bir ekipsen zaten büyütebiliyorsun işi. Biraz benim gördüğüm yani size teklif edenler de iyi birini görünce teklif ediyorlar. Aynen teşekkür ederim. Şimdi nezdinizde de onlardan da Allah razı olsun. Bu tekliflerden biriyle biz de işe başladık. Bu remodeling işine başladık. Yani birikmiş bir miktar param olmuştu. Onu kendi paramı koydum işe. Onlar da desteklerini verdiler. Ve bu şekilde işe başlamış oldum. Yaklaşık 11 yıldır da kendi işimi yapıyorum. Sonra o işinize bir yer tuttunuz. Ondan sonra bir yer satın aldınız. Sonra onu büyüttünüz. Sonra Aynen. falan. Öyle Yani böyle bir aşamalı oldu. 4-5 yıl hep kirada kaldım. Küçük bir yerim vardı. 1700 square feet'lik bir yer vardı. 5 yıl sonra Allah nasip etti güzel bir yer aldık. Şu anda kendi iş yerimizde, kendi dükkanımızda burayı yaptığımız işi kendi iş yerimizde yapıyoruz. Yani dışarıya kira vermekten kurtulmuş olduk. Sonra evimizi alabildik. Böyle zamanla eğer Amerika gerçekten çalışırsanız ve ekonomi şu ankinden gibi farklı, bu şu anda biraz sıkıntılı bir ekonomi var ama daha önceki dönemlerde biraz daha iyi bir ekonomi vardı. Özellikle bu bölge iyi bir bölge. O zaman daha çabuk ilerleyebiliyorsunuz. O zaman da işlerimiz de iyi gitti elhamdülillah ve biz de kendi ayaklarımızda durmaya başladık. Çok şükür, çok şükür. Evet. Şimdi biz aynı zamanda size biraz komşu sayılırız yani. Aynen. Ben bizim evden buraya gelirken baktım 17 dakika mı ne yazdı? Dolayısıyla 17 dakikada Doğru. gelebiliyormuşuz. Evet. Arada böyle sizin bu bahçenize birkaç defa geldik. Birkaç böyle event oldu bahçenizde. Evet. Nişan mı, düğün mü bir şey oldu böyle. Evet, Burada aynen. gençler evlendiler. Ben hatta onlara fotoğraflarını falan çekmiştim. Çok Doğru. güzel bir yer. Doğru yani böyle bir yerlerde bugün yaşanıyor ama bakın bu anlattığınız yani 8-10 dakika içinde anlattığınız şeyler öyle insanın böyle ömrüne sığdıramayacağı kadar aslında çok fazlasıyla yoğun ve zor dönemler. Biraz da Amerikan ekonomisinin özeti bu aslında. Evet. Yani öyle babamdan kaldı arsayı sattım, işin başına geçtiğim kısmı çok az. Aynen. Diyorlar ya Amerikalılar 18 yaşından sonra anne babaları kira istiyorlarmış falan diye.
Ben sordum bunu bir Amerikalıya. Evet böyle yapılıyor diyor. Çünkü biz istiyoruz ki bizim çocuğumuz 18 yaşından sonra kendi ayakları üzerinde durmayı öğrensin. Gitsin para kazansın. Ödemek zorunda olduğunu bilerek hayatın içine girsin. Kesinlikle. Gazete dağıtsın, pizza dağıtsın, bir işe girsin, bir yerde internship neyse stajyerlik yapsın falan. Ondan sonra da kendi kazandığının üzerine koya koya gitsin diyorlar. Neredeyse hep böyle benim gördüğüm. Kesinlikle Mesela doğru. şimdi böyle kocaman bir ev varsa bir insanın yaşlansa 70-80'ine gelse çocuğuma miras bırakayım diye uğraşmıyor. Satıyor, kendisi yiyor ne kadar. Evet. Böyle böyle bir durumlar var. Biz ne kadar bunu yaparız bilmiyorum ama yapıyorlar. Benim yanımda çalışan arkadaşlar da var. Kendi çocukları basement takılıyor ve ondan kira alıyor. Çünkü o çocuk da bir yerde çalışıyor. Evet. Çünkü onun da geçim için bu evin kira giderlerini karşılamak için bir miktar böyle bir şeyler yapıyorlar. Belki bize örf adetlerimiz biraz sert geliyor ama maalesef öyle yapıyorlar. Benim çünkü gördüm. şartlar böyle. Siz de fark ediyor musunuz? Amerika'da böyle çok lüks spor arabalar var ya, 2 kişilik Evet. arabalar. Genelde yaşlılar biliyor, farkında mısın? Aynen. Niye? Evet. Çünkü çalıştım diyor. Zaten bu kadar yaşıma Aynen. geldim. Bizim burada bir komşu demeyeyim ama bir management firması var. Hemen şu konuda. Burası yaklaşık bir 10-15 ekırlık bir yerde. Mesela adamlar buraya şeye geliyorlar. Yani 200'e yakın çok lüks arabalar geliyor. Sadece zaman hafta geliyor? sonları Orada bir geliyorlar. video çekelim oraya. Hafta sonları geliyorlar. Burada polis de geliyor, onlara eşlik ediyor falan. Bir membership üyeliği karşılığında burayı kullanıyorlar. Hatta yeni bir bina daha yapıyorlar karşıya. Dediğiniz gibi çoğu yaşlı ve arabaları da hepsi çok lüks. Evet. Lüks arabalar. Burada belli yaştan sonra da dediğiniz gibi gezmeye ve bu tür kendi hayatlarını yaşamaya çalışıyorlar. Ama işte bu yaşa gelene kadar onlar da sizin geçtiğiniz bir yollardan çoğu geçiyor yani. Evet. Bu o ağırlığı yaşıyorlar. 60-70 yaşına kadar çok rahat çalışıyorlar. Siz de tabii. görüyorsunuz Bir marketlerde. sürü insanlar belki siz çalıştırdığınız yanınızda çalışanlar vardır değil mi? Aynen. Evet. Öyle, ben de görüyorum öyle. Şimdi tamam, bunlar iş dünyası böyle de biraz yormayalım insanları da işle, ortamla falan. Bir de sosyal hayatınız var. Aynen. Bu komşularınız falan var. Bazı tanıdıklarım var. Sizden şikayetçi olanlar var. Öyle mi? Doğrudur. Bu Fenerbahçelilik kısmında Evet. ben Fenerbahçeliyim. Ben de. Çok güzel sevgili Ben sizin de Fenerbahçeli olduğunuzu çok iyi bildiğim için ben de Fenerbahçeliyim. Bundan da memnunum. Bir sorun yok. Evet. Fakat başka bir Fenerbahçe arkadaş var diyor ki ben diyor Fuat abinin yüzünden kendi takımımı çok tutamıyorum diyor. Çünkü Fuat abi diyor çok sert ve çok köşeli diyor takımla alakalı. Öyle misiniz, yoksa kendinizi nasıl görüyorsunuz Fenerbahçelik konusunda? Ya benim Fenerbahçelik babamdan kalma, babamdan geçme. Yani benim babam çok fanatik bir Fenerbahçeliymiş. Tabii biz ilerleyen yaşlarda onun o fanatikliği biraz daha hafiflemişti ama yani küçük bir şey anlatayım babamla, rahmetli. Böyle çok maçlara gitmeyi çok severmiş. Yani o dönemler 60'lı yıllarda falan babam böyle Ankara'da 69'da yaşarken Fenerbahçe'nin Eskişehir'de maçı varsa Ankara'dan kalkıp Eskişehir'e gidiyor. Allah O tarihler, Allah. otobüslerle işte otobüse binip işte Bursa'ya gideceksin. Ta o Bursa, dönemlerde İstanbul. yani. O dönemlerde gidiyor. Bu kadar seviyor. Çok takip ederdi. Yani futbolda oradan bizim bir tane pilli bir radyomuz vardı. Maçları dinlerdik yani. O zamanlar televizyonlarda falan yok. Millet ajans dinliyor. Ajans dinliyordu. Babam da sporu sever. Haberleri de çok sever, dinlerdi ama özellikle bu maçları da çok takip ederdi. Bir anları var, anlatıyorlar annemle beraber. Bunu anlatayım. Bir gün maç var Eskişehir'de, bu maça gidecek Eskişehir'e. Ama annem de yeni evlenmişler. Daha birkaç yıl olmuş. Çocukları da yok henüz. Gitmesini de istemiyor gece vakti babamın maça. Şimdi babam demiş ki ben bir şekilde hanım uyuduktan sonra ben buradan çıkayım gideyim maça gideyim, biletini almış. Otobüs biletini almış, gidecek. Hazırlanmış. Hatta diyor ki annemin anlattığı bir yastık vardı diyor. Büyük yastığı benim böyle arkama doğru koydu ki sansın ki ben oradayım diye böyle koydu diyor. Ama diyor ben hissediyorum diyor. O hareketlenmeye başlayınca diyor. Sonra diyor çıktı diyor yataktan indi. Gitti pantolonunu giydi diyor. Bir pantolonunun paçasını ayağını soktu. Diğerini de sokup giyip çıkacak diyor. Ben diyor paçasını giymediği paçayı yakaladım diyor. Gitme diyorum diyor. O gitmek istiyorum diyor. Böyle bir 5-10 dakika bir koşturma otobüsü kaçırıyor babam. Gidemiyor o maça. Böyle bir anıları var. Hatta birinde de annem İstanbul'a, sadece İstanbul'a, hani Ankara'dan İstanbul'a bazen gezmeye gidersiniz. İstanbul'u görmek güzeldir. İstanbul çok güzel bir yer. Orayı görmek istersiniz. Sadece Fenerbahçe maçına götürüyor babam. Annem diyor ki gözümün gördüğü yerde diyor hiçbir tane kadın yoktu diyor o tarihlerde yani. Statta hiç kadın yoktu diyor. Ve insan küfür ediyorlardı. Anneniz de stada mı götürüyor? Evet, bir keresinde İstanbul'da maça götürüyor. Diyor ki hani belki gezmeye gider, sadece maça gidiyorlar. Annem diyor ki kulaklarıma
pamuklar tıkadım, bir şeyler tıkadım ki duymayayım küfürleri diyor. Annem de sevmiyor maalesef futbol. Belki de bundan dolayı falan. Olabilir. Yani şimdi kendime geleyim, ben de seviyorum futbolu, takip ediyorum ama gerçekten zevk alarak takip ediyorum. Bir sürede oynadım ama biraz fanatiklik var ama izliyorum ya. Maçların hepsini, yani kaçırdığım maç yoktur Biraz Fenerbahçe'nin. gürültülü mü izliyorsunuz? Yok, aslında çok da sakin izlerim. Yani öyle çok evde tek başıma değil de çocuklarla beraber seyretmeyi tercih ediyorum. Ama arkadaşlarla da seyrettik. Çoğu zaman diyorlar ki beraber seyredelim, beraber seyredelim. Onlar da gördüler ki seyrettiğimiz zaman yani aşırı bir şey yok. Yani Yok, böyle değil mi? dikkatli seyrederim. Kötü bir şey söylememeye çalışırım. Ama zevk alıyorum. Benim şeyim tartışma ya da pozisyonlarla alakalı ya da Fenerbahçe'yi savunmayla alakalı biraz savunuyorum. Onlar da Biraz çevremizde değil sanki. Biraz. Galatasaraylılar var, başka Beşiktaşlılar var. Onlarla Şimdi biraz burada tartışmalar bu yayını ediyoruz. seyreden benim Evet. de sizin de tanıdığımız arkadaşlar olabilir. Evet. Onlar yazsınlar isterlerse yorumlara. Yani benim görmediğim onların gördükleri başka şeyler olabilir. Tamam, tarafsız olsunlar. Özellikle bana ben Fuat abi yüzünden Fenerbahçe'den soğuyorum diyen arkadaşımız lütfen sözü yazın. Şimdi ben de maçlara giderdim. Lisede okurken teyzemin oğlu benimle aynı yaşta. Allah rahmet eylesin, vefat etti. Allah'ım. Onunla beraber Fenerbahçe'nin maçlarına giderdik biz de. Çok güzel. O zamanlar stadlar böyle üstü kapalı değildi. Gazeteden şapka yapardık, biliyor musunuz Evet, siz onları? aynen. Evet, Gazeteden böyle şapka. satarlardı onu da, yapıp dışarıda da satarlardı. Öyle de yapılıyor ama yani. gazete alırdınız yanınıza götürürdü. Evet. Zaten de beton bütün şey. Aynen, betonlu. Tribün. Bütün tribün böyle beton. Onlarla oturacaksın. O yüzden gazete biraz fazla alırsın falan altına. Belki bazen yastık mastık alıyor olabiliriz. Onlardan işte şapka yapardık. Bir de eskiden neden öyle bilmiyorum. Acaba numaralı bilet olmadığı için mi? Sabahtan girerdin stadyuma. Tabii, aynen. Ben de Akşama gitmiştim. kadar beklerdim. Millet o frigo falan buz satarlar diye onlar sıcaklarda. Şimdi deyince böyle maçlara ben de öyle gitmiştim. Hatta maç hatırlar mısınız? 3-0'dan 4-3 yendiğimiz maç vardı. Evet, ben orada onun anısı var ama ben okuldaydım o sırada. Gidememiştim ama 3-0 yeniliyorduk. Sonra bir derse girip çıktık. Bir dedik 4-3 olmuş. İnanamadık yani. Tabii. Maçın 4-3 olduğuna. Çok güzel bir maçtı. Bir de orada 2-0'dan 3-2 mi vardı? Bir de 2-0'dan 3-2 var. O da galiba kupa maçı. Tanjuların, Hasanların olduğu dönemler. Evet, Hasan Vezir'in, Hasan Tanju'nun olduğu. Yani bir 2-0'dan 3-2 O zamanlar var. aklımda Bir de 6-1 var. Şöyle yapalım o zaman. Gelsin arkadaşlar. 6-0. Bir de 6-0 var. O zamanlar tabii aklımda kalan şeyler var da tezahüratlar, onu şu anda söylemeyeyim. Hasan Vezir zamanında ezberlemişim, unutmuyorum o günden. Bana söylersiniz yayından sonra, merak ettim. Yayından sonra söylerim. Teşekkür ederiz. Hiç olmazsa Allah size imkanlar vermiş. Bu imkanları arkadaşlarınızla paylaşıyor olmanız, çevrenizle paylaşıyor olmanız güzel bir şey. İşlerinize başarılar dileriz. Güzel Teşekkür oldu sizinle ederiz. konuşmak. Aynen abi, sizle Fuat de Bey. güzel konuşmak çok güzeldi. Sizi de takip ediyorum. Gerçekten çok güzel işler de yapıyorsunuz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür Çok ederim. sağ olun, Hoş çok sağ olun. geldiniz tekrar. Evet, bugün Fuat Aksoy Bey ile beraberdik. Hep bahsedilen bu Amerikan rüyası nedir? Amerika'da hayat nasıl geçiyor? Bu Amerika'da insanlar bu arabalar, evler falan derken her şey o kadar kolay mı? Güllük gülistanlık mı? Onları biraz göstermeye çalıştık. Yani 3 kuruşa 5 köfte yok. Hele Amerika'da hiç yok. Çalışacaksın, terleyeceksin, mücadele edeceksin. Saatlere katacaksın. Ancak öyle bir imkana sahip olabiliyorsun. Burada sistemi öyle kurmuşlar. Varsa da vardır. Çok az bir yüzde belki böyle anadan, babadan, dededen neyse kalanlarla bir şey yapıyordur. Fakat o çevrede gördüğünüz hemen herkes kendileri mücadele ediyorlar. Kendileri kazanıp kendileri yiyorlar. İşin özeti bu. Evet, gördüğünüz gibi böyle bir sosyal mesaj da vermiş olduk ve bugün de program bitiriyoruz. Başka bir zaman, başka bir arkadaşımızla, başka bir misafirimizle görüşünceye kadar hoşça kalın.